Merhaba sevgili doğa severler. Van ilimizin Çaldıran ilçesinden yeniden selamlar. Gördüğünüz gibi çok sevdiğim o lav bölgesine geldik. Yani Tendürek Dağı'nın lavlarını akıttığı ve soğuttuğu, böyle gezmesi insana karanlık hisler veren ve oldukça zorlu olan bölgedeyiz. Şimdi eğer tahminlerim doğruysa sizinle beraber bir keşif yapacağız. Umarım yanılmıyorumdur. Bu keşif anını da sizlerle paylaşacağım için çok heyecanlıyım. Bakalım, şimdi önümüzde yaklaşık 800 metrelik Leçelik de denilen lav akış bölgesi var. Oldukça zorlu bir arazi. Bakalım bizi neler bekliyor. Şimdi gördüğümüz kadarıyla çok geniş bir arazi lavlarla kaplı. Ama şöyle, burada iki farklı katman var. Şu şekilde daha yeni, daha taze bir katman. Ve toprakla örtülü daha eski bir katman da var. Yani lav akışları hep birbirlerinin üzerine binmişler. Bu şekilde katmanlar da oluşmuş. Yani mesela şuraya bakalım. Yani giderken bir yandan da lavları da incelemek istiyorum çünkü. Yani burada böyle yuvarlak bir form da oluşmuş. Elbette çatlamış bazaltlar. Bunların hepsi bazalt akışı. Ve karşıda da Tendürek Dağı, tam şurada. Tendürek Dağı'da iki tane zirvesi var. Bir tanesi büyük, diğeri de küçük olan. Küçük olanın üzerinde göl var, büyük olanın üzerinde ise krater var. Arkadaşlar, lav akışının yoğunlaştığı bir bölgedeyiz. Derin çatlaklar var ve arazi daha da zor bir hale geldi, zorlaştı. Şimdi nihayet kale veya savunma yapısı diyebileceğim yapıya ulaştım. Şimdi gördüğüm kadarıyla biraz çelişkili bir bölge. Nasıl çelişkili bir bölge? Baktığımız zaman bazı kısımları lavlar altında kalmış gibi görünüyor. Ama bazı kısımları ise lavların üzerine duvar örülmüş gibi görünüyor. Şimdi genel olarak araziye baktığım zaman arazi oldukça deforme olmuş. Lav akışından dolayı büyük bir deformasyon var. Zaten akışta pahoy hoy değil, AA akışı, AA tipi lavlar. AA tipi lavlar da araziyi oldukça deforme eden, böyle tankın paleti gibi ilerleyen, daha önce videolarımda bahsettiğim gibi bir akış. Önünde pek bir engel duramıyor. Ancak yine kalın bir kale duvarı gibi bir engel elbette AA akışını engelleyip duvarın bir tarafı lav altında kalıp diğer tarafı da gördüğünüz gibi sağlam kalabiliyor. Ama dediğim gibi burada bir şey var. %100 emin olamadığım bir durum var.
Bazı yerlere bakıyorum. Yani komple lav altında kalmış gibi görünüyor. Bazı yerlerse sanki lavların üzerine inşa edilmiş gibi görünüyor. Şimdi çevreye biraz daha bakacağız. Şimdi şuradan baktığımız zaman Ömer abinin üzerinde oturduğu şey duvar. Bu şekilde geliyor. Bakın burada da bu alan komple dolmuş. Ve burada da duvar kalıntısı mevcut. Ve aslında burası yuvarlak bir kule gibi bir şey. Gördüğünüz gibi burada da bir yapı mevcut. Ve duvar buradan gitmeye devam ediyor. Ve burada da bir kuleye benzer bir şey var. Şimdi oraya bakalım. Milattan önce 9. yüzyılın ortalarında Van merkezli ve bu bütün coğrafyayı hükmeden bir krallık kurulmuştu. Urartu Krallığı. Ve bu krallık yaklaşık 300 yıl boyunca baskın hakimiyetini elinde tuttu. Oldukça gelişmiş bu uygarlıkta ve taş işçiliğinde dünyanın bir numarası denilebilecek bir seviyedeydi. Müthiş bir teknolojiye, müthiş iş gücüne ve müthiş bir savaş gücüne sahipti. Ve günümüzde Van bölgesinde en az 650 tane Urartu yapısı tescil edildi. Yani tescilli 650 tane en azından Urartu yapısı var. Bunun haricinde önceki ve sonraki medeniyetlere ait pek çok yapı da var. Şimdi bu kadar uzun süre bu bölgede, Van bölgesinde hakimiyet süren bir krallık elbette on binlerce yıl boyunca aktifliğini sürdüren Tendürek Dağı'nın da faaliyetlerine şahit olmuş olmalıydı. Hatta ben inanıyorum ki bu Urartu'nun bazı yapıları elbette geniş alanlara yayılan Tendürek Dağı'nın lavlarının altında kalmış olmalıydı. Buradan da gayet net bir şekilde duvar görünüyor. Ve bu gördüğünüz sahada lav akışı altında kalan bölüm. Yani sanki duvar daha yüksekmiş. Bakın şuradaki yıkıntılardan da belli. Lav akışı gelince buradan duvarın içine dolamamış ama duvarın bazı kısımlarını da yıkmış. Ve buradan da diğer duvar bölümü gidiyor. Ve diğer bölümlerde yine lav akışı altında kalan bölge. Ömer abiye de çok teşekkür ediyorum. Beni buralara kadar getirdi. Sağ olsun, var olsun. Rehberlik ediyor. Şimdi bu bölgeyi biraz daha incelemeye devam edeceğiz. Çünkü doyamıyorum yani. Daha bakılacak çok yer var. Şimdi şu anda görmüş olduğunuz lav sahasının özelliği birincisi AA tipi lav akışı olması. İkincisi bazalt bir akış olması. Bazalt volkanik bir kaya yapısı. İçinde demir, magnezyum ve silikon, yani diğer bildiğimiz adıyla silisyum elementlerini barındıran bir kaya cinsi. Yani volkanik bir taş, volkanik bir kaya. İçindeki bulunan demir ve magnezyum nedeniyle hem rengi böyle koyu renk oluyor, siyah oluyor, hem de biraz daha ağır oluyor. Bazalt biraz daha ağırdır. Ama bazı volkanik cüruflar daha hafif oluyorlar. İçinde bol miktarda hava kabarcığı olan volkanik cüruflar da var. Bir de bazaltın rengi de değişebiliyor. Kırmızıya kaçabiliyor. Kırmızı renkli bazalt demek içerisinde daha fazla demir barındıran ve demir oksit olduğu için de artık kırmızı rengi alan taş anlamında. Ve burası Tendürek Dağı'nın eteklerinden doğrudan gelen bir akış değil. Burası fissür denilen yer çatlaklarından çıkan lavlarla dolan bir alan. Yani bir fissür akışı ama oldukça geniş bir bölgeye yayılmış. Eğer bir kale, Urartu yapısı varsa bunu tespit etmek mümkün diye düşünüyorum. Şimdi biraz daha yapıya bakacağım ve artık bir hem karar aşamasına geçmek lazım hem de biraz daha incelemek istiyorum. Yine dairesel planlı yapı. Dairesel planlı yapıya bağlı olan bir koridor hattı. İki tarafı duvarlarla çevrili. Koridor hattı sur boyunca gidiyor. Yine duvar hattı gidiyor. Şimdi Ömer dayının yanına bir gideyim. Orada bir yorumlayalım. Arkadaşlar,
Ayakkabım açıldı ya. Bu volkanik araziye dayanamadı. Görüyor musunuz halini? Ayakkabı dili olsa da konuşsa diyorduk. Neler anlatır? Acaba anlatacak mı şimdi? Bir şeyler diyor ama. Evet, bu Tendüre'nin volkanik arazisine ne yazık ki dayanamadı. Bu benim emektar ayakkabımdı. Lig yolunda da ben bunu kullanmıştım. Ne yapacağız bilmiyorum yani. Hep giyiyordum ben bunu. Ayakkabılar da biraz şimdi bilmiyorum. Ne diyeyim. Ne olursa olsun bu Tendürek bölgesinde yeniden olmak çok güzel. Ben gerçekten çok seviyorum. Eşim dedi ki sen Ateş burcusun. Ben Aslan burcuyum. İşte sen Ateş burcu olduğu için belki yanardağları falan çok seviyorsun dedi. Olur mu? Olur yani. Burçlara aram pek yok ama eşimin böyle bir yorum vardı. Şimdi dediğim gibi ne olursa olsun burada olmak çok güzel ve ne olursa olsun bir tarihi yapı keşfettiğimiz gerçeği var. Yani şu anda evet bir keşif yaptık. Neden keşif yaptık diyebiliyorum. Çünkü burasının herhangi bir bilimsel yayını ve tescili yok. Ben uzun uğraşlar sonucu, arazi incelemelerim sonucu burada böyle bir yapı olabileceğine kanaat getirdim ve ya gerçekten hani burayı da kimse de yönlendirmedi, söylemedi. Direkt kendim planlamalarımla buraya gelmeye karar verdim. Ve özellikle İmdat Akdiya ve Ömer Yıldırım abiye çok teşekkür ediyorum. İmdat'a dedim ya bu bölgeye gelmem lazım. Kendisi çalıştığı için gelemedi ama beni Ömer abiye yönlendirdi sağ olsun. Bu yüzden de İmdat'a, dağ partnerim İmdat'a da çok teşekkür ediyorum. Şimdi konuya gelecek olursak. Dediğim gibi öncelikle araziyi incelemeden, duvarları, yapıyı yerinde görmeden bir kanaat getirmek mümkün değil. Öyle hani uzaktan Google Earth'ten bakayım, işte fotoğraflara bakayım. Tam olarak anlaşılmıyor, olmuyor. Bizzat bakmanız lazım ki ben de bizzat baktım. Şimdi dediğim gibi bazı yerlerde bakıyorsunuz gerçekten de lav altında kalmış bir yapıya benziyor. Yani duvarın bir kısmı lavların içinde, bir kısmı böyle lav akışının dışında kalmış. Ama genel olarak baktığımız zaman şöyle bir durum söz konusu. Arazi deformasyonu. Şimdi lav akışı oldukça güçlü. AA akıntısı dediğim gibi en güçlü lav akışı gelmiş buraya ve kimi yerde çatlaklar, kimi yerde arazinin şeklinin değişmesi, eğiminin ve yükseltilerinin değişmesi ve arazi deformasyonu oldukça yüksek seviyede ve bu duvarların bu arazi deformasyonunun önünde bu kadar sağlam kalması mümkün değil. Ve bakıyorsunuz bazı yerlerde mesela lav akışının olduğu bölgeler var. O bölgenin üzerinden duvar gitmiş. Ve duvarları yakından bakıyorsunuz. Özellikle lav akışının olduğu taşlarla inşa edilmiş. Hani daha eski bir lav akışına ait taş olsaydı belki şey değerlendirilebilirdi. Hani lav akışıyla ilişkilendirebilirdi ama o da pek mümkün değil. Yani kısacası siz değerli doğa severler, tarih severler, hani sansasyonel haber yapmak belki ses getirir ama biz doğruları konuşmak zorundayız. Burası lav akışından sonra inşa edilen bir yapı. Hatırlarsanız Soğuk Su Köyü'ne gitmiştik yakınlarda ve orada Arap Zengi Kalesi vardı. Ya da Arap Zengini Kalesi de diyorlar. O kale de aynı şekilde lav akışından sonra yapılmış bir kaleydi. Gerçi buraya da kale demek doğru değil. Buraya savunma yapısı demek daha doğru olur. Çünkü kale olabilecek kadar büyük değil. Yani doğruları konuşmak lazım dedim. Burası hani Arabizengi Kalesi'nin küçüğü gibi, yani minyatürü gibi lav akışından sonra yapılan bir yapı. Gayet net olarak söyleyebilirim. Ve duvar işçiliği sıfır. Yani Urartu yapısı olmasına da imkan yok. Çünkü Urartu bir estetik sahibidir, bir işçilik sahibidir. Böyle bir yapıyı Urartu kendisine hakaret sayar. Her kim yaptırdıysa herhalde kellesi falan gider yani, öyle söyleyeyim. İşçilik sıfır. Lav taşları alınmış, gelişi güzel böyle yuvarlak yuvarlak planlı konulmuş. Bazı yerlere duvar olarak örülmüş. Taş işçiliği yok. Duvar işçiliği çok az. Sadece bir emek var. Şimdi burası Urartu'ya ait olamaz. Urartu'dan sonraki, lav akışından sonraki bir döneme aittir. Muhtemelen Arabi Zengi'yi her kim inşa ettiyse belki burayı da o inşa etmiştir. Evet, ve burası gördüğünüz gibi nispeten bölgenin daha yukarısına inşa edilmiş. Yani bölgeye de biraz hakim olmak istemişler ve çok yüksek bir yapı yapmamışlar. Bunun da sebebini şey olarak görüyorum ben. Hani gizlenme maksatlı olduğunu düşünüyorum. Belki de bir eşkıya yapısıydı burası. Eşkıyalar vardı burada. Muhtemelen ya odadır ya gözetleme alanıdır. Çevreye hakim. Görüyorsunuz değil mi? Ve bakın burada arazi deformasyonu var. Büyük bir lav çatlağı var.
Ve burada da duvar var. Şimdi bu kadar büyük bir lav çatlağı oluşurken böyle bir duvarın sağlam kalması mümkün olmaz. Takip ediyoruz. Ana kaya çatlak. Ama bakın üzerinden duvar geçirilmiş. Yani insan eliyle yapılmış bu duvar. Yani elbette insan eliyle yapılıyor ama lav akışından daha sonra yapılmış. Bakayım abi. Allah Allah, bu neymiş böyle? Bir içine bakayım. Taşlarla mı örme bu? Aa, evet. İlginç. Üzeri de bu şekilde kapalı. Yani bunu normal vatandaşlar yapacağını sanmıyorum. Yani ya kanun kaçakları ya da burada gizlenmek isteyenler veya işte belki burayı bir depo olarak kullanmak istediler kimsenin bulamadığı. Yani altında sırlar saklayan bir yer olduğunu söyleyebilirim ama Urartu yapısıyla alakası yok, yani onu net olarak söyleyebilirim. Elbette dediğim gibi burasının bir bilimsel araştırması yok. Bir tescili yok. Yani buraya bilim adamlarının gelip işte tarihçilerin, eski çağ tarihçilerin, arkeologların gelip inceleme yapması ve son sözü söylemesi elzemdir diyorum. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Aslında daha çok şey anlatabilirim ama zaman da geçiyor. Hava da kararacak. Yolum da uzun. Umarım sizler için keyifli bir seyir olmuştur. Şimdi gördüğünüz gibi gerçekten çok zor coğrafyalara geliyoruz. Daha önce kimselerin videolarının çekmediği yerlere geliyoruz. Keşifler yapmaya çalışıyorum. Ve gerçekten de burayı hani bir savunma yapısı olarak, tarihi bir savunma yapısı olarak da keşfettiğimize de inanıyorum. Sizin de desteklerinizi istiyorum bu yüzden. Çünkü gerçekten zor işler yapıyoruz. Çok uç noktalara gidiyoruz. Çok zorlu noktalara gidiyoruz. Ve bizim sponsorumuz yok. Ve benim bir kamu fonum yok. Ve benim bir herhangi bir özel fonum yok. Yani kimseden destek almıyoruz. Bunun artıları da var, eksileri de var tabii. Artıları, biz bağımsızız. Kimsenin lafını dinlemiyoruz. Öyle. Sadece siz değerli izleyenlerim bana destek olabiliyorsunuz. İşte YouTube'un süper teşekkürler özelliği olsun, katıl özellikleri olsun veya doğrudan yapmak istediğiniz destekler olsun. Her türlü desteklerinize ihtiyacımız olduğunda söylemek istiyorum. Bize bu seyahatlerimizde bir omuz vermek isterseniz çok memnun oluruz. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle diyorum. Yanardağlarla, lavlarla ve tarihi yapılarla kalın diyorum. Hoşça kalın.